eşimin tarafında yani kayınpederim sağlığında malını erkek çocuklarına takdim etti. Hatta taksim etti. 2 kızına da cüzi bir şey vermeyi düşünüyorlar. Böyle bir şeye itiraz hakkımız var mı? Kocası olarak dinen bir sakıncası var mı demiş. Öncelikle anne babanın yapmış olduğu bu tasarruf, bu eylem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle zulümdür. Bu benim tabirim değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullanıyor. Çünkü asr-ı saadet döneminde sahabilerden bir tanesi oğluna bir yer hibe ediyor. Hibe etmek istiyor. Veya bunun bir köle olduğu söylenir. Bir köle hibe etmek istiyor. Rivayetlerde farklılık var ama bir mal hibe etmek istiyor. Biraz da hanımının gönlüne girmek için tabii. O hanımından olan çocuğuna bir mal hibe ediyor. Fakat hanımı diyor ki bu hibene, oğluma verdiğim bu mala peygamberimizi şahit tutmadıkça ben buna razı değilim. Yani peygamber bu işleme tanık olsun. Ona da git bunu haber ver, o da şahit olsun bu eyleme. Peygamberimize gidiyor, ey Allah'ın Resulü sen şahit ol, ben bu oğluma falanca yeri verdim. Peygamberimiz soruyor, başka çocuklarında var mı? Var. Onlara da verdin mi? Yok, vermedim. O zaman beni zulmüne şahit tutma. Bakın bunu zulüm olarak niteliyor. Evet. Peygamberimiz bunu zulüm olarak, o zaman beni zulmüne şahit tutma. Bir anne babaya zulüm, hem de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle zulüm bir davranışı yapmak yakışmaz. Çünkü bu davranış sadece birine bir mal verip geçiştirecek bir şey değildir. Evlatların anne babaya ve birbirlerine karşı, çocukların birbirlerine karşı, kardeşlerin birbirlerine karşı gönül kırıklığına sebep olabilecek bir davranıştır. Kalplerde kin, buz, öfkenin yeşermesine neden olacak bir davranıştır. Sadece ona mal verdim, öbürüne mal vermedim diyebilecek basit bir mesele değildir. Bunu ne yazık ki günümüzde anne babalar sıkça yapmaya başladı. Cahiliyede kadının mirastan payı yoktu. Biz o döneme cahiliye deriz. Çünkü yapılan eylemlerin pek çoğu İslami çerçevede, İslam hukuk sistemi içerisinde meşru bir zemine oturmamaktadır. O yüzden zulüm olarak nitelendiği için, karanlık bir dönem olarak nitelendiği için cahiliye diye isimlendirilmiştir. Ama o cahiliyedeki davranışların bir kısmını ne yazık ki biz bugün hala görüyoruz. Ya anne baba vefat ettikten sonra kardeşler kız kardeşlerin hakkını ya hiç vermiyor ya cüz'i bir pay vererek, işte hani sus payı deriz. Sus payı vererek onları ikna etmeye çalışıyorlar güya. İkna olmuyorlar ama yapacak bir şey yok. Adet böyledir diyor. Abimize karşı gelmeyelim. İşte kardeşlerimizin gönlü kalmasın diye hanım kardeşlerimiz de bazen ses çıkarmayabiliyorlar. Veya hayattayken, anne baba hayattayken evlatlarının bir kısmına, bazen erkeklere verebiliyor, bazen erkeklerden birine verebiliyor. Her neyse çeşitli uygulamalar var ama bunlar oluyor mu? Oluyor. Peki hayattayken bir anne baba böyle bir tasarrufta bulunsa yapılan tasarruf geçerli midir? Evet, caiz değildir böyle bir tasarrufta bulunması ama yapılan tasarruf geçerlidir. Yani sadece evlatlarının birine vermek veya birine az verip diğerlerine çok vermek, böyle bir davranış caiz değildir ama yapılan tasarruf geçerlidir. İtiraz noktasını soruyor kardeşimiz. Yani burada hukuki bir süreci başlatmak çok doğru değil. Çünkü baba burada yanlış bir eylemde bulundu. Bunu kendisine uygun bir şekilde izah edebiliriz. Veya kardeşler burada makul düşünebilir. Ya babam böyle yaptı ama bize hakkımız olmayan, kardeşlerimizin de hakkını verdi, bize fazladan verdi diyerek kardeşler bu hibeyi reddetmeli. Ama baba verdi, çocuklar da kabul ettiyse artık hibe geçerlidir. O mal evladın olmuştur, artık babadan çıkmıştır. Diğer kardeşlerin buna bir itiraz hakkı bulunmamaktadır ama bu dünyada, bakın dünya için geçerli. Yani her şey dünyada çözümlenmiyor. Her şeyin neticesi dünyada bitmiyor. İşin ahiret, uhrevi boyutu var. Evet. Ahirette bu işte alacaklı olan kardeşlerimiz annesinden, babasından ve kardeşlerinden bu fazlalıklarını isteme haklarına elbette sahiptirler.